Video geçmeden PNR Tarih'e abone olmaya ne dersin? İyi seyirler. Birleşik Krallığın kuzeyinde yer alan İskoçya, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinmekte. Başkenti Edinburgh, mimari güzellikleri ve tarihi yapılarıyla göz kamaştırıyor. Geniş yeşil alanları, dağlık bölgeleri ve büyüleyici manzaraları keşfetmek mümkün. Doğa yürüyüşleri yapılabilir, tarihi kaleleri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yerel halkın sıcaklığını ve misafirperverliği sayesinde kendinizi evinizde gibi de hissedeceksinizdir. Hadi gelin İskoçya'ya bir yolculuk yapalım. Hem de yerimizden kalkmadan. Geleneksel kıyafetler ve kültürel etkinlikler İskoçya'da büyük bir önem taşıyor. Özellikle kilt adı verilen etek benzeri giysi ve gayda müziği İskoç kültürünün ayrılmaz bir parçası. Birleşik Krallığın kuzey kısmında yer alan İskoçya, İngiltere ile sınır komşusu. Batıda Atlantik Okyanusu'na, doğuda ise Kuzey Denizi'ne kıyısı bulunan bir bölgeyi ifade ediyor. Ülke yemyeşil doğası ve tarihi kaleleriyle ünlü. Edinburgh, İskoçya'nın başkenti olup tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınıyor. Ayrıca İskoçya'da birçok ada bulunmakta. Yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gören bu adalar İskoç kültürünün önemli bir parçasını yansıtıyor. Dünyaca ünlü Edinburgh Kalesi şehrin en yüksek noktalarından birisine konuşlanmış durumda. Edinburgh, gezilerinde turistlerin en çok uğradığı yerler arasında bulunuyor ve bu kalenin tarihi yaklaşık 1000 yıl öncesine dayanmakta. İskoçya denince Gayda'dan bahsetmemek olmaz. 1700'lü yıllarda savaşın enstrümanı diye adlandırılan bu tiz sese gayda adı verilmiş. İskoçya'da her köşe başında veya gür sesiyle 7 mahalle öteden duyabileceğiniz ve içinizi kıpırdatan geleneksel bir çalgı. İskoçya'ya gideceğim denildiğinde arkasından gelen ilk cümle: etek de giyip gezecek misin? İskoçlar adeta etek giyen erkekleriyle ünlü. Aslında o etek denilen kıyafet kilttir. Kareli, rengarenk şekillerden oluşan kiltler genelde özel günlerde giyiliyor. Öyle alelade her kişinin giydiği bir kıyafet bir etek değil aslında. Özel günlerde senede bir ya da iki defa karşınıza gelebilecek bir kıyafet. Şato denince akla gelen ilk ülke şüphesiz İskoçya. Ve İskoçya'da yüzyıllar önce 4000'e yakın şato olmasına rağmen 200'e yakını günümüzde halen daha mevcut. Bunlardan akla gelen ilk şatolar ise ekranda gördüğünüz şatolar. Aslında golf sporu 15. yüzyılda İskoçya'nın doğu kıyılarındaki Andvers şehrinde İngiliz işgaline karşı koyma amacıyla icat edildi. Dolayısıyla İskoçlar golfü çok severler ve İskoçya'da uçsuz bucaksız birçok şahane golf sahası bulunmakta. İskoçya denilince akla gelen Edinburgh. Edinburgh denilince akla gelen ilk şeylerden bir tanesi de dünyaca ünlü Edinburgh Festivali. Bu festival yaklaşık 25 gün sürer ve her tür geleneksel etkinliği içinde barındırır. Edinburgh dünyanın birçok yerinden gelen turistlere her sene festival için ev sahipliği yapmakta. Fırsat bulursanız ve bütçeniz el verirse Edinburgh Festivali'ne katılmanızı herkes tavsiye ediyor. Kuzeybatı İskoçya'nın etrafını çevreleyen dağlık bölgeye İskoç yaylaları denilmekte. Merkezinde efsanevi Nesse canavarıyla ünlü Loch Ness Gölü bulunmakta. Britanya'nın 1100 metre yüksekliğe sahip en yüksek dağı Bin Nevis de bu bölgede yer alıyor. İskoçya'yı anlatırken viskiye de değinmesek olmaz. Aslında viski kelimesi Gaelik dilinde hayatın kaynağı anlamına gelen Uske Beta kelimesinden türemiş. İlk viski üretimine 1494 yılında rastlandı. O günden bugüne viski üretimiyle ün salan İskoçya'nın adı da bu tarihi içki ile özdeşleşmiş durumda. Loch Ness Gölü deyip de Nesse'den bahsetmesek ayıp olur. Üzerine onlarca kitap yazılmış, varlığı ve yokluğu arasında gidip gelinen Loch Ness Gölü'nün
en ünlü karakteri Nessie'dir. Tip olarak biraz dinozoru andırmaktadır ve bizim Van Gölü canavarıyla kafa kafaya gitmekte. Hogmanay. Aslında bu kelime İskoçların yeni yıl arifesi için, yani yılın son günü için kullandıkları bir kelime. İskoçya'da yeni yıl kutlamalarına Hogmanay denilmekte. Ekonomik olarak ise İskoçya neredeyse tamamen turizme bağlı gelir kaynağına sahip. İskoçya'da iş yerinde çalışanların haftalık ortalama geliri ise 573 pound ve evden çalışanların haftalık ortalama geliri 576 pound'dur. İskoçya'da saat başına 16 ila 17 pound arasında bir kazanç elde edilmektedir. İskoçya nüfusu 2022 yılı verilerine göre 5.447.700'dür. Türkiye 81 ilden oluşurken, peki ya İskoçya kaç ilden oluşmaktadır? İskoçya tam 7 şehirden oluşmaktadır. İskoçya'nın yüz ölçümü ise 77.910 km²'dir. Tıpkı İngiltere'de olduğu gibi İskoçya'da da arabaların direksiyonu sol taraftadır. Hızlı değişen iklim koşullarına hazırlıklı olmanın gerektiği İskoçya güvenli bir ülkedir. İskoçya'da hemen her köyde viski üretimi yapılıyor. Yazın ziyaretçilere açık olan bu viski tesislerinin sayısı ortalama 100 civarındadır. Viski, İskoçya ekonomisinin en önemli ihracat mamulleri arasında başı çekiyor. Dünyanın ilk yapay zeka araştırma merkezini barındıran ve ilk hayvan klonlamasını gerçekleştirmiş Edinburgh Üniversitesi, 2010 yılında uluslararası üniversiteler arasında 9. seçilmiştir. Ulusal para birimi İngiliz sterlinidir. İskoçya kişi başına düşen milli gelir bakımından 39.680 dolar ile Avrupa'nın en yüksek ülkelerinin başlarında gelir. Nüfusunun yarısından fazlasının Hristiyan olduğunu, çok az bir kısmının ise hiçbir dini inancının olmadığını, %2'si kadarının da Müslüman olduğu beyan edilmiştir. Celtic, İskoçya'nın en büyük iki şehrinden biri olan Glasgow'un ünlü futbol takımıdır. Bu kelime aslında İngilizce'de Celtic diye okunur, fakat takımın ismini söylemek istersek bu kelime Celtic diye okunmaktadır. Glasgow'un diğer bir takımı olan Glasgow Rangers ile kıyasıya bir rekabet halindedir Celtic. Bu iki takımın derbisinin ateşli olmasının sebebi ise belki kulağınıza garip gelecek ama dini inançlarıdır. Celtic Katolik iken Glasgow Rangers Protestandır. Bu da tatlı bir rekabet halinde olmalarını sağlamaktadır. Dünyaca ünlü Harry Potter filminin senaryosu da işte tam olarak bu ülkede yazıldı. İskoç halkının en önemli göze çarpan fiziksel özelliklerinin başında kızıl olmaları gelmekte. Yolda yürürken kızıl bir kişiye rastlarsanız emin olun o İskoçya'nın yerlisidir. Boşuna demedik. Kızıl Kadınlar Ülkesi İskoçya. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın.